Genelde siz filmlerde seyrettiğiniz botoks böyle şişiriyor muydu? O yanlış bir olay. Yadigar, botoks hakkında ne diyorsun? Ne diyeyim, yeğenimi getirdim. İnşallah çok mutlu olacak. Hocam size güveniyorum. Hadi bakalım bir gidelim. Yadigar, bu işlem çok basit. Gel beraber gidelim. Basit bir işlem. Öncelikle bir şeyle görüşüyorsun, diyetisyenle. Gel Yadigar, sen de gel. Evet, şimdi bir diyetisyenimiz Göksu Hanım, onunla bir ön görüşme yapacaksın. Ben de çok memnun oldum. Acaba bu diyeti yapabileceğim mi, yapmayacağım değil. Asıl amaç burada diyeti yapman değil. Sana verilen o, şimdi bu botoksun etkisi mideni yavaşlattığı için iştahın azalacak. O sana yardımcı olacak. Yani biraz daha senin çaba sarf edeceksin. Biz de çaba sarf edeceğiz. Öyle kilo vereceksin. Şimdi diyetisyen görüşmesi yap. Bakalım bu öyle bir şartlar sana uyacak mı, uymayacak? Onu bir görelim. Tamamdır. İyiyim. Evet. Nasılsınız Merve Hanım? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nereden geldiniz? Almanya'dan geldim. Süper. Almanya'dan gelen çok hastamız var. Evet, duydum. Evet. Şimdi botoks yapacağız size. Nasıl besleneceğinizi biraz anlatacağım. Bir hafta sıvı, bir hafta püre besleneceğiz. Öncelikle ilk sıvı kısmı anlatacağım. Sabah bir bardak laktozsuz süt içiyoruz. Öğlen ve akşam et veya tavuk suyu çorba içeceğiz. Evet, şimdi burada konuşmamızı yaptık. Şimdi biz burada bir endoskopi ünitemiz var. Orada sana botoks yapacağız. Ortalama 5 dakika sürüyor. Tamamdır. 5 dakika uyanman sürüyor. 10 dakika sonra hayat devam ediyor. Botoksta ağrı sızı yok. Sadece bir hafta, 3 gün, 4 gün, bir hafta sonra bulantı, 3-4 gün sonra iştahın kesildiği için zayıflamaya başlıyor. O zaman da diyetisyenim anlattı sana. İşlem de çok basit. Uyutmuyoruz. Sadece sedonaliz dediğimiz o 5 dakikayı sen hatırlamıyorsun. Şimdi Mustafa Bey damar yolunuzu açacak. Tecrübelerle yaklaşık kaç yıldır Mustafa sen endoskopidesin bizle beraber? 4 yıldır beraber çalışıyoruz. Burada tecrübe çok önemli. Anestezinin de tecrübesi çok önemli. Şimdi zaten 5 dakika sedonalizi yapacağız. Hani genel uyutma diyorlar. Doğru mu Mustafa? Genel mi uyutuyoruz bunlar diyor? Sedonalizi dediğimiz anestezisini yapacağız hocam. O ne demek? Hasta ağrı duymayacak. Aynı zamanda uyuyacak. Kaç dakika? 5 dakikada kendine gelecek. Evet. Yani o büyük anestezi gibi değil. Yok, genel komplikasyonu anestezi oluyor mu? Hiç gördün mü sen? Komplikasyonlar var ama gördüğümüz komplikasyon yok. Yok. Evet. Yani 4 yılda biz bir komplikasyon görmedik. Mustafa'nın eline sağlık. Hadi Mustafa. Şimdi bundan sonra Mustafa'nın işi damar yolu açacak. Bu verdiğim maddelerde ortalama etki süresi 5 dakika zaten. 5 dakika sonra geri uyanıyor. Evet hocam. Olay ki halletmesin, bir alerji olsa zaten öbür elindeki antidotu hemen basıyorsun, nasıl da geri diyor. Yani onun için bir komplikasyon yok. Sedonalizde bir komplikasyon yaşamanız çok çok zor. Ha ne olabilir? Deprem olursa yaşarsınız. Evet, başlıyoruz. Orada yapılıyor. Herkes zannetmesin ki böyle yani ameliyathane gibi değil zaten. Bu non steril şartlarda bu önlüğü giyiyorum. Önlüğü giymesem kendim üstüm kirlenmesin diye. Bunun için değil, kendim için giyiniyorum. Gördüğün gibi non steril eldiven giyiyorum. Kimse zannetmesin ki bu olay steril. Çünkü yapacağımız işte sterilitenin bir önemi yok. Sadece ve sadece hastanın boğazına soktuğumuz aletin steril olması lazım. Onunla zaten sterilitesi sağlıyoruz. Botoksla balonun farkı şu, botoksu yaralı mideye de yapabilirsiniz, hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü daha da bazen iyi geldiği söyleniyor. Yani reflüsü var, botoks yapmıyorum, hayır yapabilirsiniz. Yani midesinde yara var, botoksu hayır yapabilirsiniz. Botoksu her mideye yapabilirsiniz. Burada önemli özellik bir tek daha bir şey söyleyeceğim. Derine vermek, yani kasa vereceksiniz. Genelde siz filmlerde seyrettiğiniz botoks böyle şişiriyor muydu? O yanlış bir olay. Onda bir etkisi olmuyor, sık mukozda kalıyor, hiçbir etkisi yok ama görseli güzel oluyor. Siz de ona inanıyorsunuz, hemen botoks yaptırıyorsunuz. Ona inanmayın, yani daha derine yapmanız lazım. Çünkü botoks kası etkiliyor zaten.
Yani mukozayı etkilemez. Onun için midenin kasına vermeniz lazım. Sizin çoğu videoda seyrettiğiniz, biz de arasında kullanıyoruz. Çoğu videoda seyrettiğiniz işte mukozayı şişiriyor, oh ne güzel şişti diyor ve botoksun etkisi olmuyor. Bir özellik daha var botoksta. Özellik şu, botoksta mideye yaptığınız olay aslında giden yer kaslardan ziyade ana sinire ulaşabilirsiniz. Yani vagus sinire ulaşırsanız çok büyük etki görüyorsunuz. İşte bazı hastalar 30-40 kilo verdiğinde siz o siniri yakalamışsınızdır. Bu biraz tecrübeyle ilgili. Yani şöyle bir şey anlatayım, açık söyleyeyim. Bir futbol sahası içinde siz kaleye gol atmıyorsunuz botoksta. Kale direğine değdirmeye çalışıyorsunuz. Yani botoks öyle bir şey. Onun için botoksta biraz daha tecrübe şart diye düşünüyorum. Ve takibi de çok önemli. Yani diyetisyen takibi, doktor takibi, işte asistan takibi, koordinatör takibi önemli. İşlem ortalama demin de söylemiştim. Ortalama 5 dakika sürüyor. Kaç bölgeye veriyoruz onu söyleyeyim. Ortalama 20 ile 30 cc arasında botoks sulandırıyoruz. Bizim yaptığımız sistem 2 flokan veriyoruz. Eğer 2 tane botoks türü var çünkü. İkisine de 2 flokan kullanıyoruz. Ortalama yaklaşık 30 ile 40 bölgeye veriyoruz. Midenin çıkışına veriyoruz ki biraz o midenin çıkışını yavaşlatsın diye en çok oraya veriyoruz. Evet, işlemimiz bitti. Teslim ediyoruz. Eldivenlerimizi çıkardık. Bu kadar bir işlem. Şimdi hastamız da 2 dakika sonra etkisi gelirse uyanacak. Bir yan etkisi yok Sedan Hocam. Ha söyle. Direkt hastamıza geçebiliriz böyle. Dokununca uyandırabiliriz yani. Ha şimdi gel sen uyandırdın. Beraber uyandık. Böyle gelin. Evet şu an hastayı uyandı. Onu da söyle. Günaydın. Bak şöyle. Bitti. Hasta saatle görsen günaydın nasılsın? İyi. Yani şu an hasta çünkü kendisini anestezi geçtiği an uyardığımız an uyanıyor. Öyle bir anestezi değil. Bir şey fark etmiyor. Evet hiçbir şey fark etmedi. Duydunuz değil mi zilin sesini? Evet işlemimiz bitti. Biraz sonra bir hastayı evine gönderiyoruz. Bu işlemde evine hemen gidiyor hasta. Beslenme sürecine başlıyor. Ağrı, sızı yok bunda. Yani balon gibi veya ameliyat gibi değil. Çok basit bir işlem. Ama etki açısından da balondan da tüp mideden daha az etkili. Onu da bilelim de sonra karıştırmasınlar.